Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Tankut Gülhan. Bugünkü dersimizde Avrupa'nın neredeyse kendine has tarihsel mimari üslubu olan gotik üzerine konuşacağız. Gotik hakkında konuşabilmek için önce feodal toplum nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve nasıl kendi içinde değişmeye başlamıştırı Mark Bloch üzerinden tartışmaya başlayacağız. Daha sonra da mimari üslubun temel öğelerini, temel bileşenlerini inceleyeceğiz. En gelişkin kitaplardan birisi Mark Bloch'un Feodal Toplum kitabı. Türkçe baskısı kaç sayfaymış? 700 sayfa. Evet. Şimdi neyi anlatıyor burada? Bizim kafamızda oluşturduğumuz ortaçağ çok basit de çok kabaydı fikrinin ötesine geçiyor ve ne kadar komplike bir bağımlılık ilişkileri serisi oluşturduğunu, bağımlılık ilişkileri dizisi olduğunu söylüyor. Tabii bu bağımlılık ilişkileri içerisinde geçen haftadan da hatırlayacağınız üzere en etkin, en güçlü yerde ne yer alıyor? Kilise yer alıyor. Kilisenin de etkinliğini sağlamasının temeli bilhassa Şarlman döneminden başlayarak 9. yüzyıldan itibaren çok geniş toprak sahipliği edinmiş olması. Bu bir yanıyla kralların bağışladığı topraklar sayesinde oluyor. Öte yanıyla şehirlerin ve ticaretin çökmüş olduğu için sadece ayakta ne kalıyor? Ticari bir faaliyet olmadığı için zanaatta sadece hanelere yetecek kadar işte ayakkabı üretimi, tekstil, kumaş vesaire üretimi de bu kadar kısıtlı olduğu için bütün ekonominin, ortaçağ ekonomisinin temelini toprak sahipliği, tarım oluşturuyor. Daha ortada bir parasal ekonomi de yok. Uzunca bir müddet ortaya çıkmayacak. Bu ne zamana kadar böyle sürecek? 1500'lü yılların başında Martin Luther'in Almanya'da Augsburg'da bir katedralin kapısı, Augsburg Katedrali'nin kapısına kaç tezdi? 88 tezi ilan etmesine kadar devam edecek, sürecek. Ancak ondan sonra kilisenin ekonomiler içindeki ağırlığı ortadan kalkacak. Bilhassa protestan kiliselerin gücünün artmasıyla Avrupa'nın kuzeyinde, Almanya'nın kuzeyinde, İskandinav ülkelerinde, Hollanda'nın gene kuzey kısmında ve Britanya'da Katolik Kilisesi'nin egemenliği kırılıp kilisenin toprakları topyekün nereye geçecek? Devlete, yani kraliyete ve kraliyet de o zamana kadar nasıl diyelim merkezileşmiş monolitik bir yapı haline dönüşmüş olacak. Şimdi gotik bunun hemen evvelinde ortaya ve kilisenin en etkin rol oynayacağı son dönem değil. Ancak Rönesans bu bahsettiğimiz gibi Alman prensliklerinde değil, Kutsal Roma Germen topraklarında değil, Britanya'da değil, İskandinavya'da kesinlikle değil. Nerede başlıyor? İtalya devletçiklerinde, şehir devletlerinde başlayan bir gelişme. Bu da enteresan. Rönesans'ın iki ayağı var. Bir tanesi hümanizm dediğimiz fikrin 15. yüzyıldan başlayarak yayılması. Diğeri ise 16. yüzyılda bizde çok bilinmeyen, Türkiye'de bu anlatılırken sadece hümanizmadan bahsediliyor ama bizde çok bilinmeyen esas Rönesans fikrinin, Rönesans yani yeniden doğuş fikrinin ortaya çıkmasını sağlayan kilisenin reform karşıtı hareketi, counter-reformasyon hareketi olacak. Bundan da yeri geldiğinde bahsedeceğiz. Geçen hafta nelerden bahsetmiştik? Sivri kemer ve kaburgalı tonoza biçimsel olarak dayanır. Gotik mimari dikey olanı vurgulama eğilimindedir demiştik. Parçalarından bahsetmiştik. Kaburgalı tonozların öneminden, uçan payandaların ilk defa oluşmuş olduğundan, farklı tonoz tiplerinden bahsetmiştik ve gotiğe has olarak kaburgalı tonozun önem kazandığını anlatmıştık. İşte beşik tonoz zaten Romanesk mimarinin de Roma mimarisinin de temelini oluşturuyor. Buna Romanesk'in neyi kattığını, çapraz ya da kasık tonozu kattığını görmüştük. Bu ancak kaburgalı tonozla iskelet sisteminin ortaya çıkmasıyla değişiyordu. Bunun da ilk örneği nereden başlamıştı? Saint-Denis Manastırı'nın kilisesinden. Çok önemli, zamanın için çok önemli bir şahsiyet olan manastırın
başrahibi Suger'in uyguladığı bir planla ortaya çıkmıştı ve dönemin en etkileyici yapılarından birincisi demiştik. Şimdi o zamanlar gene ne söylemiştik? Kilisenin ağırlığı olduğu için bilhassa dönemsel olarak Hazreti Meryem figürüne çok büyük bir önem atfediliyor. Ve bu figürle Notre Dame yani bizim hanımefendimiz anlamını taşıyor Fransızca Notre Dame. Bir yığın kilise, şapel ama büyük olarak da katedral inşa edildiğini söylemiştik. En önemli iki örneği bir tanesi Laon'da, diğeri Paris'te. Paris'tekinden de bahsetmiştik. Bugün tekrar görürüz, gösteririz. Bu Saint-Denis'in apsis koridoru şurada gördüğünüz. Neden bahsetmiştik? Hızlı notlarımızdan bir tanesi Clerestory, pencere katı. İlk defa bilhassa Kuzey Avrupa, Kuzey ve Batı Avrupa'da bu pencere katı katedraller açısından çok ciddi bir önem kazanıyor. Neden? Çünkü ilk defa işte hani Romaneskin veya Orta Çağ karanlığının yerine ışık alan, doğal ışık alan yapı inşası düşünülmeye başlanıyor. Clerestory olarak İngilizcesi geliyor. İşte Saint Nikolay Kilisesi Stralsund'da iki yeşil çatının arasında görebiliyorsunuz. İşte ta Neogotik'te bile kendini gösteriyor. 19. yüzyıl sonunda yapılmış bir katedralde bile aynı Clerestory'leri görebilirsiniz. Ne demiştik? Bu çağdaş mimariyi de etkiliyor 20. yüzyılda. Frank Lloyd Wright'ın iç mekan tasarımlarının çok ciddi bir kısmında Clerestory öykünmesine görmemiz mümkündür. Diğer bir yapısal unsur, hem üslupsal hem yapısal unsur da Clerestory'nin ortaya çıkmasıyla beraber yeni bir açıklığa daha ihtiyacınız oluyor. Bunun adı Triforium. Nefin yukarısında sığ kemerli bir galeri oluşuyor. Bunun tabii ilk örnekleri aslında Roma mimarisinde, bilhassa şimdi Ayasofya Camii'nde var. O kısımları görebilirsiniz. Gitmediyseniz de mutlaka gidin. 13. yüzyılda bu katedrallerden İngiliz gotiğinin önemli öğelerini oluşturan Salisbury Katedrali'nden bahsedeceğiz. Geçen hafta çok kısaca geçmiştik galiba. Bir başka bileşen, mekansal bileşen rahip odası. Bu da direkt nefin yanında yer almaktaydı bazı manastırlarda. Erken Gotik'ten bahsettik. Erken Gotik'in en etkileyici ürünlerinden bir tanesi, yapısal ürünlerinden birisi Notre Dame de Lyon Katedrali demiştik. Bunun işte nefini gösterdik. Özellikle portalın, yani üçlü kapının önem kazandığını, gül pencerelerin önem kazandığını ve şunu hatırlayın, neden bahsetmiştim? Ciddi bir grandeur, ciddi bir hacim yaratmak iştiyakıyla hareket ediyor orta çağlı yapıcılar ve tasarımcılar. Buna niye ihtiyaç duyuluyor? Çünkü arkadaşlar yani kamusal bir yani okuma yazma oranı çok düşük. Birincisi yani iyimser tahminlerle %2, %3, en iyimseri işte %10'a falan çıkabiliyor. Okuma yazma yok. Hikaye, yani dinin etkinliğini sürdürebilmek için hikayatı nereden sürdürmeniz gerekiyor? Yapının üzerinden ve bu açıdan da yapı ustaları, inşaatçılar, mimarlar, daha mimar adını almayacaklar, ustalar çok büyük bir önem arz ediyor. Bunun da özellikle Rönesans, kilisenin Roma'yı yeniden inşa etmesi sırasında da göreceğiz. Burada neleri görmeye başlıyoruz? 6 parçalı tonozları görmeye başlıyoruz ilk defa. Bir diğer örneği demiştik. Şuradaki işte Notre Dame, Paris Notre Dame Katedrali. Bu tabii çokça değişmiş olan bir katedral diye altını çizmiştik. Yıkıldı Fransız devrimi sırasında. Yani önce 1789'da yağmalandı. Daha sonra 1793'te tamamıyla yakılarak, yani tabiri caizse taş üstünde taş bırakılmadı. Çatısı tabii ahşap olduğu için biliyorsunuz onarımlar sırasında 2 sene mi oldu? Yanarak tamamıyla çatı kısmı yok oldu ve tonozlar da bu yangına dayanamadılar. Şu anda yeniden inşası sürüyor. İşlemelerin hepsi, işte bu kuzey penceresi aslında 1831'de
eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu eserinin yayınlanmasından sonra katedralin yeniden önem kazanmasıyla 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmesi sonucunda ortaya çıktı. Erken dönem gotik eseri olarak çok önemli, ancak burada gördüğümüz şey hani doğrudan oradan kalanı yansıtmıyor. Doğrusu neydi demiştik? Orijinal cephe çizimlerini burada görebilirsiniz, cephe rölyeflerini. Neden yapıldığı zaman bizim İngiliz gotiğinde özellikle dekore dönem dediğimizde, dekore periyot dediğimiz dönemden çok etkilendiği ortaya çıkacak. Bunu da görebiliriz hem iç cephede hem dış cephede. Şurada görebiliyorsunuz işte gene kaburgaların nasıl altı parçalı, şuradaki şeylerin nasıl birleştiğini. Şunlar altı parçalı tonozlar. Burada da görebiliyorsunuz. Buradaki esas çaba iç mekana dikey bir hareket sağlamak. Şey cinsinden söyleyeyim, yanlış hatırlamıyorsam daha önemli katedrallerin de rakamları var ama Notre Dame'ın nef açıklığının, şu açıklığın 15 metre civarı, 14-15 metre civarı, şeyin de tonoz yüksekliğinin de 40 metre, 35-40 metre civarı olması gerekiyor. Ancak daha etkileyici, daha görkemli yapılar var. Şimdi başka bir unsur da Notre Dame Paris'te çok önemlidir. Temelde simetrikmiş gibi gözükür, ancak yakından incelediğiniz zaman öğelerin arasında hafif düzensizlikler vardır. Bu hafif düzensizliklerse bir yandan çekicilik de katar. Kendini yapının özellikle batı cephesine çeker. Burada örnek olarak verilen üç kapının tel programın T'nin farklı olması, üç kapının da orta kapı tabii ki batı cephesinde kraliyete ait kapı. İşte yanlış hatırlamıyorsam kapısı şeye ait olması gerekiyor, ruhban sınıfına. Güney kapısının da sıradan halka ait olması gerekiyor. Burada da görebileceğiniz işte bu parapetlerin üzerindeki hayali heykeller, figürler, gene Victor Hugo'nun meşhur ettiği bu çekiciliğin, bu anlatı inşasının temel unsurlarını oluşturuyor. Gelelim yüksek gotik ya da ileri gotik programına. Bir arkitektonik biçim olarak neyi ifade ediyordu? Paris'te Notre Dame'la beraber uçan payandalarında sisteme dahil olması 3 ana yapısal bileşeni bir araya getirdi. Neydi bunlar? Sivri kemerler, kaburgalı tonozlar ve uçan payandalar. Ve Romanesque'deki gereksiz özellikler sonraki gotik binalardan silinebildi. Artık geçici keşif dönemi, yani böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak, böyle yapsak ne olur, bir sona eriyor. Ve ilk anıtı yüksek gotik döneminin, ileri gotik, olgun gotik diyebileceğimiz dönemin ilk anıtı Chartres'daki Notre Dame Katedrali olacak. Şurada görebiliriz Chartres Katedrali'ni. En gelişkin katedral, yüksek gotik dönemi şeyinde. Uçan payandalar burada sonradan ekleniyor. Çok daha gelişkin bir şekilde. Bu planlı uçan payandalar neyi sağlıyor? Clerestory pencerelerinin çok daha geniş olmasını sağlıyor. Bunu tabii yani Chartres'daki Notre Dame'a şeyle kıyaslamayın. Paris'teki Notre Dame'la kıyaslamayın, çünkü bu orijinal değil dediğimiz gibi. Kıyaslayacaksak Laon'daki Notre Dame'la kıyaslayabiliriz ki hacim olarak, boyut olarak çok daha küçük Laon'daki Notre Dame. Oraya hızlıca geri döndük. Kriptleri, mahzenleri yeniden kullandılar. Taş ustalarının bu katedrali inşa etmesi 1194'ten 1513'e kadar sürdü. Neredeyse kaç yıl oluyor? 319 yıl sürdü. Bunu yaparken daha önce Chartres'da bulunan katedralin
ana girişini kullandılar ve işte gülün hemen altında bir ip dizisi şeklinde bunu görebiliyoruz. Nereden başladığını, orijinalde neyi aldıklarını ve üzerine neyi eklediklerini. İşte şu çizgi diyebiliriz. Onun üzerine hemen gülün altından, tabii ki şu hariç, bu daha sonra yapılıyor. Şu çizginin üzerinden yeniden inşa edilmiş bir katedral. Romanesk apsis mahzen aynı zamanda burada, yani kript dediğimiz yer aynı zamanda işte din adamlarının, soyluların mezar yeri, bir türbe olarak da kullanılıyor. Üç derin şapeli arasına 4 sığ şapel eklenerek gotik bir koro ortaya çıkartılıyor ve ana katta çift ambulatuar, çift koridor elde ediliyor. 7 sığ şapel ortaya çıkıyor. Her transepte de eklenen 3 oyulmuş portal kapıyla toplam 9 girişi olan, zamanı için 13. yüzyıl için son derece geniş. Az önceki ölçek meselesinden bahsetmiştik. Bu birebir ölçekli arkadaşlar. Laon Katedrali'nin yüksekliği aşağı yukarı 20 metreyi zar zor bulurken burada neden bahsediyoruz? Onun 2 katı yüksekliğine, tonoz yüksekliği olarak 2 katına çıkabilmiş. İşte pencere katının artık devasa, neredeyse Laon Katedrali'nin bütün yapısal hacmine edinecek bir pencere katının ortaya çıkartıldığı, daha önce erken gotikte gördüğümüz basit uçan payandaların yerine, çünkü onu da çok deniyorlar, uçan payandalar gerçekten rüzgarda uçuyor, kendi kendini taşıyamıyor, o yüzden uçan payandalar ve ölü yükü taşıyıcı sütunların çok daha hem stilistik olarak gelişkin bir şekilde ortaya konulduğunu, hem de bunların bir arada kullanılabildiğini ayırt edebiliyoruz Chartres Katedrali'nde. Mahzenler dediğimiz kriptler şurası arkadaşlar. Bunlar da sistematik tasarım programına dahil ediliyor. Triform ve ilk defa artık olgun bir gotik eserden bahsedebiliyoruz burada. Ve işte iç cephenin, daha doğrusu bütün cephelerin transeptlerle birlikte ortak kullanılması. Şu fotoğraf galiba daha büyüyordu. Evet, şurada transeptleri görebiliyoruz. Planın şeyde. Şu spiral kule yanıyor, daha sonra tekrar yapılıyor. Orijinal spiral kule olmaması gerekiyor bunun. Ama bu kulelerin de asimetrik yapısına dikkat edin. Batı cephesinin nasıl diğer transeptlerle uyum sağladığına dikkat edin gibi bir yığın gelişkin mesele ortaya çıkıyor. Ayrıca bundan geçen hafta bahsetmiştim. Ne demiştik? Yani televizyonun olmadığı çağda, kamusal herhangi bir araya gelişin olmadığı bir çağda, orta çağlarda bir hikaye anlatımı, bir mesele anlatımı işlevinde görüyor kiliseler. Burada işte İncil'den figürler olması lazım. Melkizedek, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, işte şurada görebiliyorsunuz işte Hazreti İbrahim'e gelen koç ve çocuğunun elinin, en azından kolunun ayaklarının bağlı olduğunu. Her biri açısından işte bunlar da Vicentius, Dionysius, Rusticus, Aziz George, dördü de işte erken dönem Hristiyan figürleri. Burada şöyle bir şey de var. Özellikle bakışların sabitliği veya sorgulayıcılığı diyelim. Kumaşların akışkanlığı doğrudan bir Bizans etkisi olduğunu gösteriyor. 1150 Chartres Katedrali'nin batı cephesinde kraliyet girişinin figürleri. Şurada görebiliyoruz 2 tane gene dönemdaş, aralarında sadece 2 sene fark var. Chartres Katedrali ve Bourg Katedrali'nin gotik tasarıma dair farklı yaklaşımları gösteriyor bu. Bourg'da ne var? Gene çifte ambulatuar var. Çifte koridor sistemi Bourg'da da uygulanıyor. Ancak Bourg'da ne yok? Transeptler mevcut değil. Belirgin transeptler yok. Bourg biraz daha Notre Dame katedraline benziyor. Paris'teki Notre Dame katedraline. Ancak enteresan olanı, şuradan işte büyüterek daha yakından görebiliriz ikisi arasındaki
planimetrik farklılıkları. Aslında Chartres Katedrali işte batı cephesi, kuzey ve güney cepheleriyle arkadaşlar toplam bir her cepheye önem atfeden, şurası da bildiğiniz üzere apsis zaten, bir arkitektonik düşünce ürünüyken, hatta güney portalı en önemlisi iken, burada tek düzlemli bir yapı izlenimini takip edildiğini görüyoruz. Şurada da Burg'un apsisini görebiliriz. Ancak Burg'un çok daha etkileyici bir özelliği var. İkisinin de, Burg'un da Chartres'ın da iç mekansal açıklıkları, iç mekansal oranları birbirine çok benzer. Fakat şuradan özellikle şu Doğu cephesi, Güneydoğu cephesinden görebileceğiniz, seçebileceğiniz bir yaklaşım farklılığı var. Bu yaklaşım farklılığı da ikisi arasında çok ciddi bir zıtlık aslında teşkil ediyor. Nedir bu yaklaşım farklılığı? Payandaların çok daha yoğun bir şekilde kullanılması. Bu sayede Burg için çok daha az taş harcanıyor ve biliyorsunuz bu camların çoğu sonradan ekleniyor. Camdan sonra en önemli malzeme, en pahalı malzeme nedir? Taş. Fakat işin enteresan yanı, şurada da görebileceğiniz üzere, yani ikisinin hani ölçek olarak birebir aynı ölçekteler. İkisinin hacmen, yapısal genişlik açısından bir farkı, yani çok cüzi var diyelim. Chartres çok cüzi şekilde daha büyük diyebiliriz. Ama Burg Katedrali çok daha ucuza mal oluyor. Fakat işin enteresan yanı, daha sonra yapılan Reims, Amiens ve Beauvais katedralleri, üç büyük en görkemli katedraller, maliyetli ve doğası gereği yapısal olarak daha az kararlı Chartres modelini Burada hani ana faktör ne olabilir? Şuradaki arkadaşlar, en büyük Chartres'ın Burg'dan farkı şu: pencere katının, clerestory'nin çok daha görkemli olması ve ambulatuvarın tek şeyle, yani hani açıklığı aynı ama şuradaki tek ambulatuvar sayesinde çok daha fazla ışık alması. Chartres'ın önemi buradan kaynaklanıyor. Notre Dame'a da giderseniz, şehir renovasyonu bittikten sonra, yani bir yandan çok Burg, dediğim gibi Notre Dame planına uygun bir şekilde yapılıyor. Çok da etkileyici, ancak daha karanlık. Bu yüzden de tahminler Burg'un daha az maliyet gerektiren, ancak daha şunu da unutmayın, yani uçan payandalar yüzünden de alması, güneş alması, ışık alması, bu birazcık fotoğraf hilesi, şurada gördüğünüz. Bu da HDR kullanmış fotoğrafı çeken arkadaş. Çok daha güç. Burası batı cephesi Burg'un. Bu yüzden de tahminler özellikle Kuzey Fransa'da yapıları işverenlerin tek koridorlu tasarımın yüksek tavan pencerelerini, Chartres'ın yüksek tavan pencerelerini daha çok istedikleri hakkında bize bir fikir sağlıyor. Şunu da unutmayalım. Gotik, hani 3 tane teknik öğesinden bahsettik: uçan payandalar, sivri kemerler ve kaburgalı tonoz. Daha sonra da 6 parçalı tonoz aslında. Ancak bu tekniğin ifadesi değil. Temel olarak dini ve kültürel ideallerin bir mimari uygulamasıydı. Şurada şeyleri söyleyebiliriz. Bunlardır. Chartres'ta nef tonozları 16 metre nef açıklığı, 34 metre. 40 demiştim, 34'müş. Reims'ta 1211'de yapım başlıyor, Reims Katedrali'nin. 14 metrelik nefin üzerinde 37 metre. Amiens'da 14 metrelik bir nefin üzerinde 42 metrelik bir tonoz yüksekliği ve nihayetinde Beauvais'de 1225'te inşasına başlanan, az sonra da göreceğimiz en zamanının, döneminin en parlak ve cüretkar gotik katedrali
mimari örneği. Koro tonozları, koronun üzerindeki tonozlar 14 metrelik koro nefinin üzerinde 48 metre yükseltiye sahiptir. Bu açıdan da çok çok büyük bir uygulama idi. Ancak şöyle bir sorunu var Bowie'nin. Charter'da görmediğimiz Bowie'nin tonozları çökmüş ve güçlendirilerek daha sonra yeniden inşa edilmişti. Bu Bowie Katedrali'nin batı cephesi arkadaşlar. Bu apsisin görünümü sebeple beraber apsis oldu tabii apsisin görünümü. Güney doğu cephesi. Ne demiştik? Koroda 45 metre. Evet. 5 metre, nef açıklığı 14 metre. Tabii dediğimiz gibi şunlar tekrardan güçlendirilerek yeniden inşa edilmiş kısımlar. Yanlış hatırlamıyorsam 15. ya da 16. yüzyılda. Tabii maalesef şöyle bir durumu var. Bowie Katedrali'nin az önce gösterdiğimiz Güneydoğu cephesinin başka bir açıdan fotoğrafı. O kadar ihtişamlı bir sistem öngörüyor ki zaten nefin geri kalan kısmı yapılamıyor. Çünkü yapılan apsisin üzerindeki şurası koro kısmı biliyorsunuz. Koro kısmının üzerindeki o çok iddialı tonozlar çöküyor. Çöktüğü için de bu yüzden de aslında yarım kalmış bir yapı. Pardon burası transept cephesi de burası. Neden yarım kalıyor? Tasarımı korodaki eşleştirilmiş koridorların nefte çift koridor olarak koridorlu geçişlerin de ötesine devam ettiği ayaklardan yere yayılan 7 şapelden oluşturan bir dizi gerektiriyor. 1225 yılında koro kısmı üzerine inşaat başlıyor. Koro tonozunun tamamlanması 35 yıl sürüyor. Tonozlar inşaat bittikten 24 yıl sonra rüzgar kuvvetlerinin şurada görmüş olduğunuz ince uçan payandaların, bunlar sonradan yapılanlar. Orijinalinin görseli yok elimizde. Taşıyıcılığının zayıflaması yüzünden yıkılıyor 1284 yılında. Tonozlar galerilerdeki 6 ek iskele arasında yeniden inşa ediliyor. 6 ek kaburga arasında yeniden inşa edilip orijinalde 4 parçalı tonoz varken yerine koro kısmında şurada görebileceğiniz üzere 6 parçalı tonoza geçiliyor. Buradaki 6 parçalı tonoza geçiliyor. 4 parça çok daha görkemli. Transeptler ancak 1500 yılında inşaatı başlıyor. Transeptlerin 1550 yılında tamamlanıyor. 1563-69'da 497 fit 15-20 metre mi diyor? Evet. Tahta bir kule ekleniyor. Ancak neften destek alamadığı için o da çöküyor 1573 yılında. Transept tonozları 1577-80'de şurada görmüş olduğunuz tonozlar. Şuranın tonozları, transeptin tonozları. 1570'li yıllarda bir daha çöküyor. 77-80'de yeniden inşa ediliyor. Nefin sadece koroyla kavuşan kısmı inşa ediliyor. Şimdi Bowie'nin en büyük sorunu ne? Tabii çok cüretkar olması, çok geniş ölçekli davranması. Ayrıca bütçesinin de tabii ki bunu yapabilecek kadar geniş olmaması. Binanın artık 16. yüzyıla geldiğimiz zaman neyin tükenmiş olduğunu fark ediyoruz. Büyük ölçekli katedral yapıları, kilise yapılarına duyulan istek, arzu, popüler coşku, halkın coşkusu azalmış durumda. Şunu unutmayalım, bu katedrallerin işte az sonra da göreceğiz İngiltere'deki örnekleri. İnşası için inanılmaz meblağlar harcanıyor. 15. yüzyıla geldiğimiz zaman kilise artık bu muazzam yapıları inşa edecek kaynaklara sahip değildi. Neden? Bu kaynakların işte Avrupa'nın toplam servetinin 1/4 kadar olduğu tahmin ediliyor. Neden? Çünkü merkezileşen devlet İngiltere'de, Fransa'da özellikle nispeten Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nda ama daha çok Habsburg hanedanlığının etkin olduğu yerlerde kilisenin kaynaklarını devlet inşası kaynaklarına kullanmaya
Ama yapısal program için değil, daha ziyade 16. yüzyıldan başlayıp 1648 yılına kadar sürecek neredeyse 150 yıllık bir çatışma, bir savaş dönemi var Avrupa'da. Bu askeri harcamalar için kullanılıyor kilisenin kaynakları. 11 ile 13. yüzyıl arasında görülen kilise inşaat hızı bir daha Avrupa'da hiçbir zaman görülmeyecek. Gelelim Saint-Chapel'ine aslında. Bu tarafta da bahsettiğim gibi Fransız kraliyet ailesinin de özel şapeli ve zamanının çok çok ilerisinde bir tasarım diline sahip. En büyük avantajı ne? 4 parçalı tonozları kullanarak arkadaşlar hem çok ahenkli bir sistem oluşturuyor nefin üzerinde hem de Clerestory'yi ve Triforium'u neredeyse bütün yapıyı pencereyle, camla kuşatacak şekilde yetkin kullanabilme kapasitesine sahip oluyor. Bu dediğim gibi zamanının çok ötesinde bir program ve işte bugünkü saraylar bölgesinde Louvre Sarayı vesaire sarayı tarafında inşa ediliyor. Şapelin yapılma sebebi de 13. yüzyılın başında 1205 yılında arkadaşlar Haçlı seferleri sırasında Haçlılar aralarında işte Frank kralı, Fransız kralı, Kral 9. Louis de var ama başlarına bir zamanlar Bizans'a bağlı olan Venediklilerin çektiği bir grup Konstantinopolis'i yağmalıyorlar. Bugünkü işte Ayasofya'da o zamanki sonradan kalmadığını geçen hafta anlatmıştım. Kutsal Havari'nin kilisesinde ne kadar işte altın, kültürel miras, heykel, işte mermer heykel, taş heykel vesaire varsa hepsini yağmalayıp kendi ülkelerine, işte çoğunluğu Venedik'e ama bazıları işte Fransa'ya, İngiltere'ye gidiyor. Oradan edindiği kültürel eserleri ve dini eserleri sergilemek üzere, korumak üzere ortaya çıkan bir şapel. Tabii avantajı ne bu şapelin? Nispeten 1243-48 yılları arasında yapılıyor. Ölçeğinin küçük olması ve payandalar yerine iç metal bağlantı çubukları kullanılıyor. Ve bu sayede çift katlı bir şapel inşa ediliyor. Tabii burada da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şapelin alt kısmı saray çalışanlarına ait, üst kısmı az önce gösterdiğimiz son derece ihtişamlı olan kısımsa kraliyet ailesine ait. Gelelim İngiliz gotiğine. İngiliz gotiği 3 döneme ayrılabilir arkadaşlar. Burada en önemli örneklerinden birini görebilirsiniz. Biz İngiliz gotiğini popüler kültürde nerede tanıyoruz? Tanımamız gereken yer, eğer Yüzüklerin Efendisi serilerini işte Hobbit üçlemesini izlediyseniz orada özellikle elflerin yaşadıkları yerlerin tasarımı bilhassa dekore ve dikey olan dönemlerin bir karışımı olarak kendini gösterir. 1175'ten 1265'e kadar inşa edilmiş olan erken İngiliz gotiği aşağı yukarı Fransa'daki yüksek gotik eserlerine karşılık gelir. Böyle görebiliyorsunuz. Az önce hatırlayın, Notre Dame'ın da yeniden yapılırken işte klasik yüksek gotik yerine şu şekilde dekoreyle dikey gotik etkilenimine açık olduğunu unutmayın. Neden? Çünkü kamusal, sivil mimaride de Britanya özellikle 18. yüzyıldan başlayarak neogotiği, burada gösterdiğimiz 3 farklı stili, 3 değil aslında, dekore ve dikey olan stili çok sıklıkla kullanacak. En önemli, en bilinen eseri neresi olacak? İngiliz parlamento binası, Westminster binası olarak gösterecek. 1250'den 1370'lere kadar erken İngiliz gotiğinde tonozlama basittir. Genellikle 4 parçalı ve pencereler şuna lanset diyoruz. Lanset şeklindedir. Bir işte
mızrakçı. Yaklaşık 1250'den 1370'e kadar inşa edilmiş olan dekore dönem fazladan kaburgalarla detaylandırılmış tonozlama kullanır. Az sonra örneğini göreceğiz. Biraz abartılı bir dönem. Bu kaburgalara tierceron veya liern denir. Pencere oymaları da yonca veya 4 yapraklı kesik şekiller. Burada gördüğünüz pencere oymaları gibi. Kesişen çizgiler veya akan eğri çizgiler şeklinde işlenir. Dikey, perpendiküler üslup en belirgin İngiliz gotiğidir. 1330'dan 1540'lara kadar inşa edilmiştir. Ayrıntılı konik yelpazeler şeklinde panel oyma ve tonozlarıyla ayırt edilir. Bakalım erken İngiliz gotiğinin en önemli öğesi arkadaşlar, en önemli yapısı Canterbury Katedrali. Niye önemli? Çünkü katedral aynı zamanda İngiliz kraliyetinin işte taç giyme, evlenme vesaire törenleri içinde kullanılıyor. Aynı zamanda da Anglikan Kilisesi'nin, yani Katolik Kilisesi İngiltere'de 8. Henry tarafından 1560'lı yıllarda lağvedildikten sonra doğrudan kraliyete bağlı bir Anglikan Kilisesi kuruluyor. İşte çeşitli fasılalarla Anglikanlık devlet dini addediliyor. Katolikler aforoz ediliyor, sürülüyor, öldürülüyor. Katolikler buna karşı İngiliz parlamentosunun altına bomba koyuyorlar, koymaya kalkışıyorlar daha doğrusu. 17. yüzyılın ortalarında Guy Fawkes, dediğim gibi Katolikler çok ciddi bir baskı altına alınıyor İngiltere'de. Canterbury Katedrali arkadaşlar çok uzun bir süre hala da Anglikan Kilisesi'nin, İngiliz Devlet Kilisesi'nin ana yapısı, ana kilisesi, ana dini yapısı olarak işlevini sürdürüyor. Şurada da zaten İngiliz bayrağını görebilirsiniz. Britanya bayrağı kullanılıyor. Şu 1070'te kurulmaya başlanan bir Norman katedrali olarak hatırlayın, 1066 yılında Normanlar İngiltere'yi işgal edip kendilerini İngiliz kralı ilan ediyorlardı. 1174 yılında Normanların kurduğu kilise yangında yanarak yıkılıyor ve gotik tarzda yeniden inşa ediliyor. 1175 ile 1184 yılları arasında koro Sens Katedrali'nden, Fransız Sens Katedrali'nden esinlenerek inşa ediliyor. Niye Fransızlardan esinleniyorlar hocam diye sormayacak mısınız? Sormanızı bekliyorum. Çünkü arkadaşlar Normanlar, yani İngiltere'nin 1066'dan sonraki kraliyet sülalesi olan Normanlar Fransızca konuşuyor. Aslen Vikingler, yani İskandinavya'dan geliyorlar. Ancak saray dili Fransızca. Fransa'da Normandiya olarak bugün bildiğimiz Fransa'nın kuzeybatısında çok geniş toprakları var. O toprakları da ellerinde tutmak için çok uzun süre boyunca Fransızlarla, Fransız krallığıyla savaşıyorlar. Kültürel olarak ancak en çok etkilendikleri yer dediğim gibi Sens idi. Burada Sens Katedrali'nin Westwork'ün batı cephesine, korosunu görebilirsiniz. Şu Canterbury'nin bir sorunu var. Biraz dağınık bir planı var. Biraz şuradan da görebileceğiniz üzere. Simetrik değil, biraz başıboş diyebileceğimiz bir dağınık planı var. Sebebi şurada ikisini görebilirsiniz. Soldaki Canterbury'nin yerinde olan yani asimetrik olmasının da sebeplerini görebiliyorsunuz herhalde. İşte şapelin çıktı yapması, işte transeptlerin farklı oranlarda belirmesi, yani bir sürü öğenin bir araya getirilmesi sonucu oluşturulmuş bir yer. Ve şapel üstüne şapel, apsis üzerine apsis var. Burada görebileceğiniz üzere işte Trinity şapeli en ana apsisi teşkil ediyor. Onun ötesinde korona, yani kraliyet şapeli var. Korona taç demek aslında. Koronavirüsü o yüzden taçlı virüs anlamında taç adı veriliyor maalesef. İşte koro kısmı esasında nefin yarısını buluyor gibi. Aynı zamanda da dış duvarlarını ne yapmaya çalışıyor? Tamamıyla
Norman Kilisesi'nin dış duvarlarını Norman zamanında bulunan eski katedralin dış duvarlarıyla örtüştürmeye çalışıyor. Şurada görebilirsiniz koro kısmını. Normalde nef olmasını bekleyeceğimiz kısmı işte bir açıklık, bir apsis, bir tane daha apsisi var. Çok abartılı bir yapı. Geçiş için şeylerin ortasında bir kulesi var gene. Kubbe yerine bir kuleyle inşa edilmiş. Şimdi Salisbury Katedrali tamamen homojen tarzda bir İngiliz gotik katedralidir ve erken İngiliz gotiğinin de en mükemmel örneği. Tamamen sıfırdan yeni bir alanda başlıyor 1220'de inşası. Katedral ve kasaba daha güvenilir su kaynaklarına yakın olmak için taşınıyor Eskisarım diye bilinen yerden. Ve zamanı için çok şaşırtıcı bir şekilde 38 yılda tamamlanıyor. Şu geçiş kulesinin 1380'de tamamlanması geriye kalıyor. Şurada görebilirsiniz batı cephesine. Şurada geçiş kulesi dediğimiz işte şurada spire denilen kule çatısı. Burada ne görüyoruz? Dörtlü tonozlar 3 katlı nef yüksekliklerinden yükseliyor. Ama kesintisiz dikey çizginin yerine şurada gördüğünüz triforiumun altında bir ip benzeri dizinin ve yatay şöylesi işte bir yani dikeylikten ziyade yataylığın öne çıktığı. Şurada görebiliyorsunuz sütunlarda da bu önemi, bu atfedilen önemi. Ve tonoz çıkıntıları duvardan aşağıya uzanmaz, duvar köşelerinden fırlar. Şuradan tonoz çıkıntılarını görebiliyorsunuz. Gelelim Salisbury'den sonra ikinci dönemin önemli eseri Lincoln Katedrali. Burada çok etkileyici bir tonoz yapısı var. Bu tonozlara tierceron veya lien tonoz deniliyor. Lien Fransızca lierden yani bağlamak anlamına geliyor. Şurada daha önce görmüş olduğunuz tonozlarda tonoz tepesi iki parçaya ayrılıyor. Çok komplike bir yapısı yok. Lienler ve tierceronlar tonozu hareketlendirmek için bir süsleme. Aynı şey lienle tierceron. Şu tepe noktasından iki parça yerine üç. Onlar tekrar parçalara ayrılıyor. Birkaç parça şeklinde devam eden özellikle dekore dönemin en önemli unsuru. Lien aynı zamanda yıldız tonoz diye de biliniyor. Tierceron da katman demektir. Katman tonoz. Bunlara işte gündelik dilinde, halk dilinde çılgın tonozlar da deniliyor. Çünkü son derece komplike tonozlar burada görebileceğiniz üzere arkadaşlar. Burası Ely Katedrali. Yine yıldız tonozları planimetrisini görebiliyorsunuz planını. Burası Chester Katedrali. Gene başka bir çılgın tonoz şekli. Son derece belirgin. Burası Oxford'un Bodleian Kütüphanesi, Oxford Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kütüphanesi. Burada da çılgın tonozlar çılgınlıklarını yapmaya devam ediyorlar. Burası 1446'da yapıma başlanan Norwich Katedrali. Gene aynı çılgın tonozların nasıl hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Aşırıcı bir süsleme şekli. Tonozların tepesinde geçen hafta bundan bahsetmiştim. İngilizcesi boss olan bizim Türkçe topuz diye çevirmemiz, tonoz topuzu, tonoz tepesi diye çevirebileceğimiz figürler var. Özellikle İngiliz gotiğinde bunlara işte yeşil adam figürleri, canavar figürleri çizilebiliyor. Yeşil adam heykelinden de geçen hafta bahsetmiştim. İşte Canterbury'de bile bulunan yeşil adam figürleri diyelim. Bu haftalık bu kadar diyelim.